Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şapka yapacağız. Şapkamızı kağıt ipten yapacağız. Hasır bir şapka olacak. Kağıt ipimiz tek kat olacak. Kağıt ipimizi örüyorken de 3,5 milimlik tığ kullanacağız. Şimdi şapkamızın yapımına birlikte başlayalım. Gayet basit, rahatlıkla yapabileceksiniz. Kağıt ipimizi alıp şapka yapımımıza hemen başlıyoruz. Yuvarlak çanta tabanlarında yaptığım gibi şapkayı yapıyorken de sihirli halka üzerine 8 tane sık iğne yaparak başlayacağım. Bilmeyenleriniz için şöyle göstereyim. İpimi orta parmağıma 2 kere dolayacağım. Bu doladığım ipin içinden tığımı geçireceğim ve bu halkanın içine 8 tane sık iğne yapacağım. Daha sonra parmağımı halkamın içinden çıkarıyorum. Bakın şöyle halkamın öndeki kısmını üst dipten çektiğimde arkadaki halkam kapanıyor. Daha sonra bu küçük ipi çektiğimde diğer halkam kapanıyor. Çekerken dikkatli olun. Çok sert çekerseniz ipiniz kopar. Kağıt ipi olduğu için. Şimdi döne döne öreceğiz arkadaşlar. Sıraları kapatmayacağız. Çizgi oluşumu gerçekleşmesin diye. Ben o yüzden bu küçük ip parçamı öne alıyorum ki başladığım yer belli olsun. Ama siz mutlaka iğne takın başladığınız noktaya. Şimdi bu 8 tane sık iğnemin üzerine ikişer kere sık iğne batarak ilmek arttırması yapacağız. Yani 8 olan sık iğne sayımız her birine çift battığımız için 16'ya yükselmiş olacak. Her birine çift batarak ikinci sırayı tamamlayacağım. Bakın ikinci sıramı her birine çift battım ve bitirdim. Şimdi bir sonraki sırama, üçüncü sırama geldim. Bu sırada bir tek bir çift batacağım. Bir tek, bir tane çift. Tekrar bir tek, bir tane çift. Bir tek bir çift işlemimi tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Şimdi bir sonraki sırama geldim. Bu sıram benim dördüncü sıram. Dördüncü sıramda yine artırma işlemime devam edeceğim. Bir, iki tek, bir çift yapacağım. Bir, iki tek, bir çift. İki tek, bir çift işlemini tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Dördüncü sıramı bitirdim. Şimdi 5. sıramdayım. 5. sırada yine arttırma yapacağız ama köşeleşme olmasın diye kaydırma yaparak arttırma yapacağız. 5. sıramızda bir tek bir çiftle başlayacağız. Daha sonra 3 tek bir çift yapacağız. 3 tek bir çift işlemimizi 7 kere tekrar edeceğiz. Sıramızın sonunda 2 tane sık iğnemiz kalacak. Bu 2 sık iğneyi tek örüp bu sırayı da bitireceğiz. Hemen başlıyorum. Önce bir tane tekimi, daha sonra bir tane çiftimi yapıyorum. Ve sonra
3 tek bir çift yapmaya başlıyorum. Şimdi 6. sıramıza geldik. 6. sıramızda 4 tek bir çift, 4 tek bir çift işlemini 8 kere tekrar edeceğiz ve bu sırayı bitireceğiz. Hemen başlıyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tane tek ördük. 5.'ye çift batıyoruz. Bu işlemi tekrar edip sıramı bitiriyorum. Evet, 6. sıramız bitti. Şimdi 7. sıramızdayız. 7. sıramızda 2 tek bir çiftle başlayacağız. Daha sonra 5 tek bir çiftle devam edeceğiz. 2 tek bir çiftle başlayıp 5 tek bir çift işlemi 7 kere tekrar ettiğimizde sıra sonunda 3 tane sık iğnemiz kalacak. Bu 3 sık iğnemizi tek olarak örüp sırayı bitireceğiz. 1 ve 2. 2 sık iğnemi ördüm. Üçüncüye çift battım. Daha sonra 5 tek bir çift işlemine devam ediyorum. Şimdi 7. sırayı da bitirdim. 8. sıraya geldim. 8. sıramda 6 tek bir çift işlemini 8 kere tekrar edip bu sırayı da bitireceğim. Altı tek bir işlemimizi bitirdikten sonra, yani 8. sıramızı bitirdikten sonra bizim toplamda 64 tane sık iğnemiz olmuş olacak. Bu 64 sık iğnemizi 9. sıramızda arttırma azaltma olmadan örüp bitireceğiz. Bir sıra, yani 9. sırada 64 sık iğne yapıp bitireceğiz. Evet, şimdi 10. sıramıza geldik. 10. sıramızda arttırma işlemlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 tek bir çiftle başlayacağım. 1 2 ve 3. Şimdi çiftimi yapıyorum. Daha sonra 7 tek bir çiftle devam edeceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tek bir çift işlemimi tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Sıramın sonunda 4 tane sık iğnem kalmış olacak. Bu 4 sık iğnemi de örüp 10. sıramı bitireceğim. Şimdi 11. sıramızdayız. 72 tane sık iğnemiz var. Bu 72 sık iğnemizi herhangi bir arttırma azaltma yapmadan 11. sırada örüyoruz. 11. sıradan sonra artırma işlemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, 72 sık iğnemizi ördük. 12. sıramıza geçtik.
12. sıramızda arttırma işlemimize devam ediyoruz. Sekiz tane tek, bir tane çift yapıyoruz bu sırada. Aynı işlemi tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyoruz. Bu sıradan sonra bir sıra daha arttırma işlemi yapacağız. Ondan sonra şapkamızı şapka karıştırdım. Daha sonra tabanımızın artırma işlemi bitmiş olacak ve üstüne düz olarak örüp gövde kısmını çıkacağız. Evet, 8 tek bir çift işlemimi bitirdim ve 13. sırama geldim. Bu sırada 4 tek bir çiftle başlayacağım. 1 2 3 ve 4. Çiftimi de yaptım. Şimdi 9 tek bir çiftle devam edeceğim. Dokuz tek bir çift işlemini 7 kere tekrar ettiğimde sıra sonunda 5 tane sık iğnem kalmış olacak. Bu 5 sık iğnemi de yine tek olarak, yani birer tane örerek sırayı bitireceğim. Evet, 9 ör 1 arttır sıramı bitirdim. Sıra sonundaki 5 taneyi de dediğim gibi ördüm. Şimdi size ölçüsünü de göstereyim. Bakın şöyle 17 santim. Bu benim için yeterli. Ben burada artık üst kısma çıkacağım. Eğer sizin için bu ebatlar yeterli değilse, daha fazla arttırmanız gerekiyorsa arttırma işlemimize devam edebilirsiniz. En son sıramızda biliyorsunuz 4 ör 1 arttır yaptık. Sonra 9 ör 1 arttır yaptık. 5 tane sık iğneyle de bitirdik. Yani 88 tane sık iğnemiz var. Eğer dediğim gibi bu benim için yeterli değil, ben bir tık daha büyük olsun istiyorum diyorsanız arttırmalarınıza devam edebilirsiniz. Bir sıra bu 88 sık iğneyi örüyorsunuz. Daha sonra üstüne 10 ör 1 arttır şeklinde arttırma işleminizi yapıyorsunuz. Ondan sonra yine arttırmaya devam etmek isterseniz de 5 ör 1 arttır, 11 ör 1 arttır şeklinde de devam edebilirsiniz. Ama o zaman bayağı bir büyük olur. Mutlaka ölçerek yapın. Ben ölçtüm, benim için bu ölçü yeterli. Şimdi sabit bir şekilde bu 88 sık iğnemi öreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sabit bir şekilde 88 tane sık iğnemi toplamda 16 sıra ördüm. Artık şapkamızın diğer kısmına geçebiliriz. Şöyle bakın, 16 sıradan sonra şu kısmı göstereyim ebat olarak ne kadar bir uzunlukta olduğunu. İğneyi taktığım yer benim sabit örmeye başladığım kısım. 9,5 santim kadar bir yüksekliği oluyor. Şimdi arttırma işlemi yapmaya. Şimdi 3 tane örüp 1 tane arttırma işlemi yapacağız. 2 tanesini ördüm ben. 3 tane örüyorum. 1 tane arttırıyorum. 2 3 ördüm, 1 arttırdım. 3 ör 1 arttır işlemini sürekli tekrar ederek sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, sıramı bitirdim. Diğer sırama başlarken 48 tane zincir çekeceğim.
48 dedim ama vazgeçtim. 56 yaptım. Siz de 56 yapın. Biraz daha büyük bir fiyonk olsun istedim. Şimdi bir sonraki sırama başlıyorum. Bakın zaten ilmek belirleyicim burada. Bir sonraki sıramda bütün sık iğnelerimi birer kere öreceğim. Yani arttırma azaltma yok bu sıramda. Hepsini bir sıra örüyorum. Bitirip buraya geldiğimde zincirin üzerinden devam edip sırayı bitireceğim. Evet, bakın söylediğim gibi zincirin olduğu yere kadar ördüm. Şimdi zincirden de devam edeceğim. Bütün zincirlere birer kere sık iğne yapıp bu sırayı tamamlayacağım. Hepsine birer tane sık iğne yapıyorum. Evet, sonuncu zincirimi de şu anda örüyorum ve sıramı bitirmiş oluyorum. Şimdi bir sonraki sırama gelmiş oldum. Bu sırada 4 tane örüp bir tane arttıracağım. 4 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane çift yapıyorum. 4 tek bir çift işlemimizi buraya kadar zincir de dahil örüp bitiriyoruz. 4 tek bir çift işlemim bitti. Hatta bir tane de sonunda sık iğnem kaldı. Onu da tek ördüm ve sırayı tamamlamış oldum. Şimdi 3 sıra arttırma azaltma olmadan bütün sık iğnelerimi başlayacağım ve arttırma azaltma olmadan bütün sık iğnelerimi 3 sıra öreceğim. Daha sonra tekrar arttırma yapacağız. 3 sıra bütün sık iğnelerimizi örelim. Evet, şimdi 3 sıramızı da ördük, bitti ve tekrar bir arttırma yapacağız. En son 4 ör bir arttırma yaptığımız için şimdi 5 ör bir artır şeklinde devam edeceğiz. Bu sırada 5 ör bir artır işlemimizi tekrar edip sıra sonuna kadar geleceğiz. Daha sonra tekrar düz sabit örmelere başlayacağız. Sonra da yavaş yavaş şapkamızı bitireceğiz. Beş tane sık iğnemi örüyorum. Bir tane çift yapıyorum. 5 tek bir çift işlemini tekrar ederek sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, bu sıramı da bitirdim. Bakın 5 ör bir artır sıramı da yaptım. Bitti. Sıra sonunda tek bir tane sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. Şimdi artık arttırmalarımız bitti. 5 sıra arttırma azaltma olmadan bütün bir şekilde şapkamızı, dediğim gibi şu parça da dahil, her zaman bu şekilde 5 sıra öreceğiz. 5 sıra ördükten sonra dikip şapkayı bitireceğiz. Arkadaşlar, size söylediğim gibi 5 sıramı ördüm ve artık son sıramızı, yani şapkamızı bitireceğimiz için ters sık iğnemizi yapacağız ve şapkamız bitecek. Daha sonra şu yaptığımız parçayı şöyle ikiye katlayacağız. Kendi ipiyle şu orta kısmından bağlayacağız ve kenarlardan şapkamızı ve fiyongumu şapkamızı tutturacağız. İlk önce ters sık iğne işlemimizi yapalım. Bu bizim son sıramız. Bakın, başlangıç yerim burada, iğnem. Ben hemen şimdi başlıyorum. Ters sık iğne bilmeyenler için şöyle kısaca anlatayım. Düze değil, terse gideceğiz. Terse giderek sık iğnemizi yapacağız. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta şu: tığdaki ipimizi gergin tutuyoruz. Yani çok sıkı değil, biraz gergin tutuyoruz. Hemen ilmeğimizin arkasındaki sık iğnemize bakın şöyle batıyoruz. İlmeği alıyoruz, çıkarıyoruz. 2 ilmeği tek seferde tığdan geçiriyoruz. Sonraki sık iğnemize batırıyoruz. Tığımıza ip alıp ilmek çıkarıyoruz. Ve 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyoruz. Yine sık iğne yapıyoruz. Tek farkı terse giderek yapıyoruz bu sefer. Tığımızı bakın bu şekilde tutuyoruz. Şöyle batırıyoruz. Ve bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bir sıra böyle ters sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi keseceğiz. Ve fiyonk kısmını dikip şapkamızı hazır hale getirmiş olacağız. Yetişkinler için bir çanta, şapka.
yetişkinler için. Sayılarını küçülterek çocuklar için de yapabilirsiniz. Ben kanalımda sonraki videolarımda çocuk şapkası anlatımını da yapacağım sizlere. Bakın bu şekilde bir görüntüsü olacak ters sık iğnemizi bitirdiğimizde. Bakın şöyle batırıp sık iğnemizi yapıyoruz. Ben şimdi bunu bitireyim. Sonra dikme kısmını size tarif edeyim. Evet arkadaşlar, kenarları da bakın bitirdim. Artık şapkamız hazır. Şimdi en son kısmı. Artık bu iğneyi çıkarabilirim. Şöyle bu yaptığımız parçayı iki tarafı eşit olacak şekilde katlıyoruz. Daha sonra yine kendi ipiyle şöyle görünüyor mu? Evet. Kendi ipiyle yine şöyle şöyle tutarsam benim için de iyi olacak. Bu şekilde ortasından bağlayacağız. Diğer ipi de artık keselim. Tamamdır. Bayağı bir sardım arkadaşlar ip. Şimdi bir iğne yardımıyla şöyle orta kısmından iğneyi ve ipi geçiriyorum. Bir kere daha. Şöyle ortasından geçirip düğüm atmış oluyorum. Tamamdır. Bakın artık fiyongu da hazır. Şimdi yapmamız gereken şu parçaları, zaten fiyonk bakın şurada duracak tam dipte. Şu parçaları şapkaya sabitlemek. İpi koparmadım. Hemen buradan iğnemi çıkarıyorum. Şu alt parçayı böyle bir iki yerden dikiş atacağım ki fiyongumuz
çantamızı, şapkamıza sabitlenmiş olsun. Bakın şöyle. Şu şekilde. Daha sonra şöyle ipi yürüteceğim. Şu parçaya da bir iki tane, evet, şu parçaya da bir iki tane şöyle dikiş atacağım. Şapka biraz artık büyük olduğu için kameraya sığmıyor. O yüzden elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Sabit dursun, görüntüsü bozulmasın diye şöyle. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. Bakın bu şekilde. Söylediğim gibi aynı işlemi bu tarafa da bir alttan bir üstten dikişle tutturacağım. Ve artık şapkam tamamen hazır hale gelmiş oluyor. İnşallah sizler için anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer olur da aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara mutlaka yazın. Ice Ha Hobby olarak aynı şekilde bu kanalımda olan isim gibi Instagram sayfa ismim de aynı. Beni takip edebilirsiniz. Ben burada size anlattığım ürünlerin çoğunu satışında gerçekleştiriyorum. Şimdi artık burası yeterli. Bu kadar. Söylediğim gibi ben bu tarafa da dikeceğim. Ondan sonra tamamen hazır hale gelmiş olacak. Kanalımdaki videoların devamlılığı için videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.